Batıda okyanus aşılıp İber Yarımadası fethedilirken, Emevi saltanatının kalbi Şam'da çok daha büyük ve nihai bir hedefin planları yapılıyordu. Miladi 715 yılında tahta geçen Halife Süleyman bin Abdülmelik, devletin tüm askeri ve ekonomik gücünü tek bir noktaya, İslam dünyasının başından beri en büyük kızılelması olan Doğu Roma'nın başkenti Konstantinopolis'e kilitledi. Bu, sıradan bir sınır genişletme veya ganimet seferi değildi. Bizzat Hazreti Peygamber'in o meşhur müjdesine nail olma, aşılmaz denilen o efsanevi surları yıkarak Doğu Roma'nın kalbine İslam sancağını dikme tutkusuydu. Bu muazzam vizyon, tarihin o güne dek şahit olduğu en devasa ve en organize askeri yığınaklardan birini doğurdu. Şam, Halep ve Humus ovaları, aylar boyunca imparatorluğun dört bir yanından akın akın gelen askerlerle dolup taştı. Dönemin tarihçilerinin aktardığına göre sayıları 120 bini aşan ağır zırhlı süvariler, usta okçular ve devasa kuşatma makinelerini kuracak olan mühendislerden oluşan eşsiz bir kara ordusu toplandı. Kara ordusunun bu devasa hazırlığı sürerken, Akdeniz sahillerindeki İskenderiye, Sur ve Akka tersanelerinde de hummalı bir çalışma yürütülüyordu. Ordunun ikmal hatlarını koruyacak ve şehri denizden ablukaya alacak olan 1800'ü aşkın devasa gemiden oluşan, denizi adeta bir tahta ormanına çeviren muazzam bir donanma inşa ediliyordu. Halife Süleyman, bu emsalsiz askeri makinenin başkomutanlığına, Emevi hanedanının o güne dek yetiştirdiği en tecrübeli, en parlak askeri dehası olan kardeşi Mesleme bin Abdülmelik'i getirdi. Mesleme, sadece bir taktikisyen değil, askerleri üzerinde sarsılmaz bir otoritesi olan eşsiz bir komutandı. Ordusuyla birlikte Şam'dan kuzeye doğru yürüyüşe geçtiğinde, arkalarında sadece devasa toz bulutları değil, surları ne kadar yüksek, mühendisliği ne kadar ileri olursa olsun, karşılarına çıkacak her gücü ezip geçeceklerine inanan o mutlak ve sarsılmaz Emevi özgüvenini bırakıyorlardı. Hedef netti. Doğu Roma tarih sahnesinden silinecek, Konstantinopolis'in kapıları sonsuza dek açılacaktı. Mesleme bin Abdülmelik komutasındaki devasa İslam ordusu, Anadolu coğrafyasını boydan boya aşarak Çanakkale Boğazı'nın kıyılarına ulaştığında tarihin akışını değiştirecek o büyük stratejik hamlesini gerçekleştirdi. Miladi 717 yılının yaz aylarında Emevi ordusu yüzlerce nakliye gemisiyle suları aşarak Trakya topraklarına geçti ve Avrupa kıtasına ayak bastı. Bu cüretkar geçiş, Konstantinopolis'i sadece Anadolu yönünden değil, ana karaya bağlı olduğu Avrupa yönünden de tamamen abluka altına alma stratejisinin en hayati adımıydı. 120 bini aşkın asker Marmara kıyılarını takip ederek kuzeye doğru ilerledi ve nihayetinde Doğu Roma'nın o efsanevi başkentinin kapılarına dayandı. Ancak ufukta beliren o silüet sıradan bir şehir savunması değildi. Karşılarında duran yapı, antik dünyanın askeri mühendislikte ulaştığı en uç nokta. Asırlardır Hunlardan Avarlara kadar hiçbir ordunun aşmayı başaramadığı efsanevi Theodosios surlarıydı. Şehri karadan bir uçtan diğer uca kilitleyen bu yapı, 3 kademeli devasa bir savunma mekanizmasından oluşuyordu. Orduyu önce geniş ve derin su hendekleri karşılıyor, onu geçebilenleri alçak dış surlardaki okçu kuleleri bekliyor, bu cehennemi aşabilenler ise yıkılması imkansız görünen o devasa iç surlara çarpıyordu. Emevi ordusu bu mühendislik harikasının önüne devasa mancınıklarını kurup, kilometrelerce uzayan siperlerini kazdığında, iki büyük imparatorluk arasındaki o ölümcül satranç da resmen başlamış oldu. Surların ardındaki Doğu Roma İmparatorluğu ise bu devasa fırtınayı çaresizce beklemiyordu. Tahta henüz yeni çıkmış olan İmparator 3. Leon, son derece kurnaz bir diplomat ve eşsiz bir stratejisti. Emevi ordusunun Anadolu'daki ilerleyişi sırasında onlara sahte ittifak mesajları göndererek haftalarca oyalamış, kazandığı bu paha biçilmez vakti başkenti kusursuz bir şekilde tahkim etmek için kullanmıştı. Şehrin devasa ambarları yıllarca yetecek kadar buğday ve erzakla doldurulmuş, sivil halk silahlandırılarak sur savunmasına entegre edilmişti. Mesleme bin Abdülmelik'in emriyle mancınıklar o devasa taş duvarları dövmeye başladığında kara kuşatması kilitlenmişti. Ancak her iki komutan da çok iyi biliyordu ki bu şehrin kaderi karada değil, suların üzerinde belirlenecekti. Gözler şimdi güneyden, Marmara'nın dalgalarını yararak gelecek olan o 1800 parçalık devasa Emevi donanmasına çevrilmişti. Karada, Theodosios surları önündeki
O kanlı ve sonuçsuz kuşatma tüm şiddetiyle devam ederken, ufukta Marmara Denizi'ni adeta devasa bir tahta ormanına çeviren Emevi donanması belirdi. 1800'ü aşkın savaş ve nakliye gemisinden oluşan bu muazzam filo, Boğaziçi sularına giriş yaptı. Amacı, Doğu Roma'nın kalbini denizden de boğmak, şehre giden tüm ikmal hatlarını kesmek ve böylece başkenti yavaş yavaş açlığa mahkum etmekti. Ancak donanma ilerlediğinde, şehrin asıl limanı olan Haliç'in o stratejik ve sakin sularına giden yolun, devasa dövme demir halkalardan oluşan o meşhur zincirle boydan boya kapatıldığını gördüler. İmparator 3. Leon, şehrin nispeten daha zayıf olan deniz surlarını bu ağır mühendislik harikasıyla kusursuz bir şekilde güvence altına almıştı. Haliç'e giremeyen devasa gövdeleri ve ağır yükleri sebebiyle Boğaz'ın o güçlü, çalkantılı akıntılarıyla boğuşmak zorunda kalan Emevi donanması, manevra kabiliyetini büyük ölçüde yitirerek dar sularda sıkıştı. Rüzgarın da tersine dönmesiyle gemiler birbirine yaklaşmış, adeta denizin üzerinde devasa, hareketsiz bir tahta adaya dönüşmüşlerdi. İşte Doğu Roma'nın o ölümcül, asırlar boyunca formülü bir devlet sırrı olarak saklanan ve tarihin akışını değiştiren gizli silahı tam da bu kaotik anı bekliyordu. İmparatorun emriyle hızlı, hafif ve atik Doğu Roma savaş gemileri olan dromonlar, rüzgarı da arkalarına alarak aniden ağır Emevi kalyonlarının arasına daldı. Bu gemilerin pruvalarında yer alan tunçtan dökülmüş aslan başı şeklindeki devasa sifonlardan, o güne dek hiçbir İslam askerinin şahit olmadığı dehşetengiz bir madde fışkırmaya başladı. Grejuva, yani o meşhur Rum ateşi. Suyla temas ettiğinde sönmek yerine daha da harlanan, yapıştığı ahşabı, yelkenleri ve insan bedenini saniyeler içinde kül eden bu kimyasal kıyamet, Boğaz'ın karanlık sularını kelimenin tam anlamıyla bir cehenneme çevirdi. Dev Emevi kalyonları birbiri ardına alev topuna dönerken, askerlerin yanmaktan kurtulmak umuduyla kendilerini sulara atmaları bile fayda etmiyordu. Zira bu şeytani ateş, denizin üzerinde de aynı vahşetle yanmaya devam ediyordu. Suyun bile yandığını gören çöl ikliminin askerleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir panik baş gösterdi. Donanmanın o gün Boğaz sularında aldığı bu ağır darbe, sadece yüzlerce geminin ve binlerce tecrübeli denizcinin kül olması anlamına gelmiyordu. Asıl büyük yıkım, Doğu Roma'nın denizi tutuşturabilen o dehşetengiz gücü karşısında şehrin denizden kuşatılamayacağı ve Karadeniz üzerinden gelen ikmalin asla kesilemeyeceği gerçeğiydi. Bu gerçek, karadaki Emevi karargahının üzerine ağır ve kahredici bir kabus gibi çöktü. Denizdeki o feci mağlubiyetin ve Grejuva ateşinin yarattığı o ağır psikolojik yıkımın üzerine, Mesleme bin Abdülmelik'in askerlerini bekleyen asıl büyük ve yenilmez düşman ufukta belirdi. Doğu Roma'nın o amansız doğası, surları aşamayan ve Haliç'e giremeyen Emevi ordusu karargahlarına çekilmişken, miladi 717 yılının sonlarında Trakya düzlüklerine o güne dek eşi benzeri görülmemiş dehşetengiz bir kış çöktü. Günlerce aralıksız yağan kar, tüm coğrafyayı kalın ve dondurucu bir beyaz örtüyle kaplarken, dondurucu Balkan rüzgarları Emevi ordugahını adeta devasa bir açık hava zindanına çevirdi. Sıcak çöl iklimlerine ve ılıman mağrip coğrafyasına alışkın olan Arap ve Berberi askerler için bu amansız kış, kılıçtan ve ateşten çok daha ölümcül bir kabustu. İnce çadırlar, dondurucu fırtınalara dayanamayıp parçalanıyor. Askerler donarak ölmemek için kuşatma kulelerinin ahşaplarını, hatta kendi arabalarını bile parçalayıp yakmak zorunda kalıyordu. Ancak dondurucu soğuktan çok daha kahredici olan bir başka gerçek vardı: açlık. Haliç'teki o devasa zinciri geçip şehri denizden tam anlamıyla boğamadıkları için Doğu Roma başkenti Karadeniz üzerinden gemilerle erzak almaya devam edebiliyor, başkent halkı surların ardında güven içinde kışı geçiriyordu. Dışarıda ise kuşatanlar kuşatılmış, o devasa ordu kendi kazdığı siperlerde tabiata esir düşmüştü. Anadolu'dan gelen tüm ikmal hatları metrelerce karın altında kapanınca Emevi karargahında erzak tamamen tükendi. Askerler hayatta kalabilmek için önce atlarını, sonra yük taşıyan develerini ve katırlarını kesip yediler. Açlık o kadar korkunç ve onur kırıcı bir boyuta ulaştı ki, dönemin Doğu Roma ve İslam tarihçilerinin dehşetle aktardığı üzere hayatta kalmaya çalışan askerler ağaç kabuklarını ve deri kalkanlarını kaynatarak yemeye, hatta buz tutmuş toprağı kazıp çamurlu bitki kökleri aramaya başladılar.
zayıf düşen bedenleri, ordugahı hızla saran ve binlerce kişiyi kırıp geçiren ölümcül salgın hastalıklar teslim aldı. Theodosios surlarını yıkıp geçeceğine, Doğu Roma'yı haritadan sileceğine, mutlak gözüyle bakılan o 120 bin kişilik eşsiz Emevi askeri makinesi, düşman kılıçlarıyla değil, Trakya'nın o sessiz ve acımasız beyaz ölümüyle eriyip gidiyordu. Şehrin surları önündeki o uçsuz bucaksız siperler, Doğu Roma'nın kışı karşısında çaresiz kalan binlerce İslam askerinin isimsiz toplu mezarına dönüşmüştü. Kışın o dondurucu ve kahredici pençesi altında eriyen Emevi ordusu, siperlerinde hayatta kalma mücadelesi verirken, surların ardındaki Doğu Roma İmparatoru 3. Leon, askeri dehasını bu kez usta bir diplomasiyle birleştirdi. Şehrin batısındaki puslu Trakya ormanlarında Emeviler için yepyeni ve ölümcül bir tehdit olan Bulgarlar bulunuyordu. İmparator, eski düşmanları olan Bulgarların askeri lideri Tervel-Han ile altın ve büyük siyasi imtiyazlar karşılığında gizli bir ittifak kurmayı başardı. Miladi 718 yılının ilkbaharında karlar erimeye ve karargah bir nebze olsun nefes almaya başlarken Emevi ordusu bu kez arkalarından, yani Avrupa kıtasının içlerinden kopup gelen devasa bir süvari fırtınasıyla sarsıldı. Açlıktan, hastalıktan ve soğuktan bitkin düşmüş, kılıç kaldıracak mecali kalmamış İslam ordusu, Tervel-Han komutasındaki ağır zırhlı Bulgar süvarilerinin o ani ve amansız hücumu karşısında büyük bir yıkım yaşadı. Kazdıkları çamurlu siperlerde sıkışıp kalan, önlerinde aşılamaz Doğu Roma surları, arkalarında ise acımasız Bulgar kılıçları olan Mesleme bin Abdülmelik'in askerleri, o gün on binlerce kayıp vererek tarihlerinin en ağır askeri darbelerinden birini aldı. Şehri kuşatan o devasa ordu, artık kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalarak tamamen yok olmanın eşiğine gelmişti. Tam bu kanlı kaosun ve çaresizliğin ortasında Şam sarayından gelen bir haber savaşın ve koskoca bir imparatorluğun kaderini değiştirdi. Bu devasa ve tüketici seferi başlatan Halife Süleyman bin Abdülmelik vefat etmiş, yerine Emevi hanedanının o eşsiz ve adil lideri Ömer bin Abdülaziz geçmişti. Yeni halife, seleflerinin o bitmek bilmeyen genişleme hırsının devleti ve orduyu içten içe nasıl çürüttüğünü çok iyi görüyordu. Doğu Roma surları önünde yaşanan o insanlık dramını, açlığı ve on binlerce askerin karlar altında boş yere telef oluşunu haber aldığında bir saniye bile tereddüt etmedi. Askeri kibrin değil, aklın ve merhametin sesini dinleyerek Mesleme bin Abdülmelik'e o kesin ve tarihi emri gönderdi. Kuşatmayı derhal kaldırın ve hayatta kalanları alıp Şam'a geri dönün. Doğu Roma'nın kalbini sökmek için yola çıkan o yenilmez askeri makine için bir yılı aşkın süren o büyük trajedi ve intihar harekatı artık resmen sona ermişti. Halife Ömer bin Abdülaziz'in o kesin ve tarihi geri çekilme emriyle birlikte İslam tarihinin o güne dek gördüğü en muazzam askeri harekat surların dibinde on binlerce isimsiz mezar bırakarak sona erdi. Mesleme bin Abdülmelik, kılıçtan ziyade Trakya'nın o amansız kışına, açlığa ve salgın hastalıklara yenik düşen yorgun ordusunu toplayıp Anadolu üzerinden Şam'a doğru o ağır ve kahredici dönüş yolculuğuna başladı. Ancak Doğu Roma seferinin felaketler silsilesi henüz bitmemişti. Karadan çekilen ordunun aksine, deniz yoluyla dönmeye çalışan ve sayıları hala yüzlerce gemiyi bulan o devasa Emevi donanması, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de eşi benzeri görülmemiş korkunç sonbahar fırtınalarına yakalandı. Doğu Roma'nın Grejuva ateşinden kurtulmayı başaran o devasa ahşap kalyonların neredeyse tamamı acımasız dalgalar arasında parçalanarak suların karanlık derinliklerine gömüldü. Şam'dan 120 bini aşkın asker ve 1800 gemiyle yola çıkan o yenilmez armada, geriye sadece bir avuç tükenmiş asker ve parmakla sayılacak kadar az gemiyle dönebilmişti. Bu emsalsiz kuşatma, dünya tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Theodosios surları ve Grejuva ateşiyle başkentini savunan Doğu Roma İmparatorluğu sadece kendi varlığını sürdürmekle kalmamış, İslam ordularının Avrupa'nın doğusundan kıtaya girişini asırlar boyunca engelleyecek o devasa, aşılmaz kalkanı inşa etmişti. Batıda İspanya'yı fetheden Emevi hanedanı ise doğuda aldığı bu ağır ve travmatik yenilginin ardından o bitmek bilmeyen, devleti ve insan kaynağını tüketen genişleme politikasını mecburen terk etmek zorunda kaldı. Artık
kılıçların kınına sokulduğu, sınırların değil adaletin, liyakatin ve iç huzurun genişletilmeye çalışıldığı yepyeni bir dönem, Halife Ömer bin Abdülaziz'in o kısa ama İslam tarihine altın harflerle yazılacak olan adalet dönemi başlıyordu. Tarihin seyrini değiştiren bu devasa savaşları, imparatorlukların o büyük ölüm kalım mücadelelerini ve medeniyetlerin kırılma noktalarını en ince ayrıntısına kadar, tarihi gerçeklikten zerre taviz vermeden anlatmaya devam edeceğiz. Hazırladığımız bu ağırbaşlı ve derinlikli belgesel serisinin daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olmak, tarihin o tozlu ve ihtişamlı sayfalarını bizimle birlikte aralamaya devam etmek için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarihin bir başka büyük yankısında görüşmek üzere.